Herkese merhaba. Bu videomda yine sepetinden eski ürünleri kullanmaya devam ediyorum. Hiçbir şey yeni almıyorum. Söylediğiniz gibi, sorduğunuz gibi biraz daha doğal, biraz daha fresh, biraz daha günlük bir makyaj yapıyorum. Aslında böyle bir makyaj her gün, her sabah işe giderken falan yapıyorum. Tabii ki biliyorum bu eyeliner ve aydınlatıcı biraz abartıcı olur. Herkes böyle makyajları sevmeyebilir. Ama benim için bu bayağı günlük, bayağı doğal bir makyaj. Ve cildim çok iyi durumda olduğu için çok az fondöten kullandım. Böyle biraz daha artistik, biraz daha catwalk, biraz daha işte manken bir makyajı cilt olarak. Umarım seveceksiniz. Hadi başlayalım. Evet, primerle başlıyoruz ve iki primer kullanmak istiyorum. Çünkü onlar bitmek üzere ve bir tane yetmez gibi de düşünüyorum. Ve bu Too Faced primer'ı biraz daha nemlendiriyor. Bu biraz daha ışıltılı sonuç veriyor. O yüzden iki tane birlikte karıştırıyorum ve görüyorsunuz gibi çok az kaldı. Ve bunu hiçbir şey kalmadı. Bu kadar. Ve bunları birlikte karıştırıp yüzüme uyguluyorum. Daha önce tabii ki cilt bakımı uyguladım. Benim Laneige gözaltı kremi ve Laneige kremi. Ve gördüğünüz gibi cildim baya güzel. Çok mutluyum. Çok güzel antibiyotik kullanıyorum. Umarım böyle kalır. Böyle ışıltılı, nemli bir hissesi çok seviyorum bu primerle. O yüzden onu severek kullanıyorum. Fondöten için yine sepetinden biliyorsunuz bu ürünleri bitirmeye çalışıyorum. Make Up Forever Ultra HD fondöteni benim rengim 115 olanı ve bunu parmağımla birazcık dağıtıyorum. Ve bu fondöteni yani çok fazla kullanmayacağım. Çünkü ilk benim cildim güzel bir durumda. Sadece mesela kırmızılıklar benim burnu kapatmak istiyorum. Ve bu fondöten bayağı hafif duruyor cildimde ve bayağı güzel oturuyor, yani sağlıklı bir şekilde. Ve sizin yorumları gördüm. Yani biri yazmış, ben çok fazla ürünleri kullandığım için o yüzden makyaj kötü duruyor, yani son Fenty Beauty videomda. Ama bence bu doğru değil çünkü tabii ki göz makyajın konusunda o videoda bayağı büyük abartıcı bir göz makyajım vardı. Çünkü Anastasia Beverly Hills paleti, işte pigment paleti deniyordum. O yüzden böyle abartıcı renkli bir makyaj yaptım. Normalde biliyorsunuz ben günlük Instagram'da falan da görebiliyorsunuz. Ben çok doğal açıkçası makyaj yapıyorum, göz makyajı, işte kahverengi falan. Ama sürekli kahverengi burada, sürekli kahverengi makyaj size gösterdiğim zaman da o da yorumlar geliyor, sürekli aynı bir makyaj yapıyorsun. O yüzden başka bir şey, başka bir renk ve ben de tabii ki kahverengi, böyle biraz ışıltılı, biraz altın rengi makyajı tercih ederim tabii ki, çünkü daha kolay, çünkü biliyorum bana yakışıyor falan filan. Ama bazen ben de benim konforumda çıkmak istiyorum, yani konfor bölgeden, bilmiyorum İngilizce'de comfort zone diyorlar. Çünkü hiç renkler günlük kullanmıyorum ve hiçbir zaman da aslında kullanmıyorum. O yüzden son zamanlarda bir sürü renkli makyajı yaptım. Ama bunu görebiliyorsunuz, yani benim Instagram'da ya da işte bilmem ne, bu kanal zaten 1,5 yıl yapıyorum ve bence en fazla böyle doğal makyajlar yapıyorum. Bu fonda bence
o fondöten neden o kadar kötü durdu? Çünkü kendi fondöten benim cildime uyumlu olmadı. Ben çok fazla sürmedim. Tabii ki böyle bu şekilde çok doğal yapmıyorum ve fırçayla bunu uygulamadan sadece Beauty Blender'ımla ve tabii ki Beauty Blender'ımla çok daha fazla uyguluyorum. Çünkü Beauty Blender de yine yediriyor yani bu fondöteni biraz içiyor. Bu Born This Way kapatıcı tabii ki. Son rengi göz unutma. Ama da şimdi mesela çok böyle artist, çok böyle güzel bir cilt durumda böyle makyaj yapabilirim. Böyle hafif bir makyaj. Ama günlük açıkçası işte sivilce varken falan filan biraz daha yoğun makyaj yapıyoruz. Yani herkes böyle mankin bir makyaj yapmıyor. Yani çok güzel cildim varsa olursa tabii ki olur. Benimki yok. Yani şimdi biraz daha güzel bir durumda, o yüzden böyle makyaj yapabilirim ama uzun zamanda böyle cildim yoktu. O yüzden biraz daha yoğun bir fondöten uyguladım. Ve bence böyle ideal bir cilt için fondötenler zaten her fondöten çalışacak çok az uygularsan. Benim gibi insanlar bir şey kapatmak için fondöten kullanıyorlar. Ben mesela burnumu kapatmak istiyorum çünkü burnum cildime göre biraz daha kırmızı ya da işte kırmızı noktalar falan filan. Ve bence bunun için fondöten çalışması lazım. O yüzden ben o fondöteni biraz daha tabii ki yoğun uyguladım. Ama hiçbir şey yapmadı yani istediğim sonuç vermedi. O yüzden bu fondöteni sevmedim. Bu bence uyguladığım tekniği falan alaka yok. Ve bunu anlatmaya çalıştım. Türkçem yetmiyor bazen. Onun için özür dilerim. Yani Türkçe öğretmek için okula gitmedim. Yani dil okula ya da bilmem ne. Türkiye'de yaşamadım. O yüzden biliyorum bazen eksiğimi var. Çok fazla eksiğimi var. Sürekli hatalar yapıyorum. Ama yine de yani her zaman ben hiçbir zaman da söylemedim ben Türkçe konuşuyorum. Her zaman Türkçe öğrenmeye çalışıyorum falan dedim. Ve tabii ki eksiklerim var ve tabii ki hatalar yapacağım. Yani Türk değilim ve hiçbir zaman da Türk olmayacağım. Ben bunun farkındayım. O yüzden bazen şeyleri anlatamıyorum. O yüzden belki böyle anlaşılmıyor bazen. Ne söylemek istediğim ya da neden böyle oldu. Charlotte Tilbury Contour Wand. Onun için özür diliyorum. Böyle işte yorumlarda kavga çıktı geçen videoda. Her zaman güzel anlatmaya çalışıyorum. Bazen anlatamıyorum. Ama bence de insanlar bütün video izlemeden yorum yapıyorlar. Ve bence bu bayağı çok kırık bir şey çünkü ya böyle saçma sapan şeyler oluyor. Mesela böyle bir şey oldu. Ben palet konusunda bir video yaptım. Bu paleti sakın almayın falan filan, çok kötü bir palet. İade ettim de söyledim böyle 1 dakikada. Ve tabii ki bir tane yorum var. Bana bu paleti hediye edebilirsin. Video izlemeden benden bir şey istiyorsun. Yani en az video izle ya, öğreneceksin. Benim ellerimde bu paleti yok artık. Çok böyle buna çok bozuluyorum yani çünkü insanlar gerçekten yani düşünmüyorlar ne söylediğini, ne istediğini. Böyle hiç utanmaz bir insan yani video izlemiyorsun ve insanlardan bir şey istiyorsun ya. Bir nude stick, nude matte alık sunset strip kullanıyorum. Anlıyorum ve çünkü Avrupa'da yaşıyorum, çünkü euro kazanıyorum ve benim için makyaj yapmak çok daha kolay. Türkiye'ye göre tabii ki. Ama bana da kimse hiçbir şey bedava vermedi. Ben de çalışıyorum yani. Kimse bana bedava makyaj ya da para vermiyor yani. Ben de çalışıyorum. Ben de yani anlıyorum Türkiye'de durum daha kötü. Ve ben her zaman Türkiye'ye giderken yanında alıyorum mesela ürünleri çekiliş için falan filan. Böyle bu şekilde size de bir şey hediye etmek. Ama yani insan video izlemeden benden bir şey istiyor. Ya da diyorum fondöten çok kötü.
Ve yorum bana da hediye edebilirsin, bunu ihtiyacım var falan filan. Benim de ihtiyacım var. Bunu söylüyor muyum? Böyle çok kırılıyorum yani artık. Çünkü insanlar yani izlemeden benden bir şey istiyorlar. Ama yani şikayetçi olmak istemiyorum çünkü tabii ki bir sürü çok güzel insanlarla tanıştım. Instagram ya da işte YouTube yüzünden bir sürü güzel insanlarla tanıştım. Mesela böyle güzel bir arkadaşım Türkiye'de var ve onu çok seviyorum. Her Türkiye'ye gittiğim zaman da buluşuyorum, böyle her gün mesajlaşıyoruz falan filan. Instagram'da onu tanıştım makyaj yüzünden. O yüzden herkese çok teşekkür etmek istiyorum destek için ve beni izlediğiniz için ve bütün tatlı mesajlar için. Çok güzel çok güzel bir şey yani bu Instagram, sosyal medya falan. Too Faced'in Sweet Peach pudra kullanıyorum göz altı sabitlemek için. Ben böyle şikayetçi olmak istemiyorum. Türkler neden böyle falan filan. Bunu nefret ediyorum falan filan. Ben böyle konuşmuyorum. Ve tabii ki bu benim tercihim, YouTube ve Instagram Türkçe yapmak. Kimse bana söylemedi, kimse bana zorlamadı. Türkçeyi bunu yap falan filan ve aslında çok mutluyum Türkçe. Bu bütün işleri Türkçe'de yaptım. Çünkü o kadar sevimli insanlar, o kadar böyle yardım etmek için çok fazla insanlar buldum. Çok tatlı, çok yardımcı ve işte makyaj seven insanlar, bir sürü insanlar böyle var ve çok güzel insanlarla tanıştım. Bunun yüzünden, hepsinin yüzünden. Sadece ve tabii ki benim Türkçem baya güzel bir ders oldu. Çünkü baya güzel bir pratik. Çünkü daha önce kimseyle o kadar çok fazla konuşmadım her gün. Ne evde konuşurken televizyonu aç falan, yemek bana getir, böyle tabii ki şeyleri konuşuyoruz evde. Ama normalde her gün Türk arkadaşlarımla buluşmuyoruz burada ve burada yani kimse daha Türkçe konuşmuyor. Ondan bu bayağı ders benim için oldu. Şimdi aydınlatıcı için böyle bu aydınlatıcı üstüne pudra sürmedim ama biraz daha yoğun bir aydınlatıcı istiyorum. Bu Make Up Forever aydınlatıcı size daha önce gösterdim. Bu bayağı kırdı, artık çok az kaldı. Bu Anastasia Beverly Hills fırça ve bunun üstüne abartıcı biraz aydınlatıcı olacak. Çünkü bayağı pigmentli oldu kırılınca. Ve aslında çok mutluyum bunu Türkçe yaptığım için. Çünkü hem de Türkçem düzenlemeye şansım oldu, fırsatım oldu. Hem çok güzel insanlarla buluştum ve kimse mesela burada buranın dili Flamanca, kimse bana demiyor "Oh, sen Flamanca konuşuyorsun, ne güzel" falan filan. Kimse bana söylemez bunu çünkü zaten bu ülke yaşıyorsun, konuşacaksın falan filan. Kimse bunu böyle çok tatlı alamıyor. Ama Türkiye'de bunu karşınıza çok sık geliyorum. "Oh, Türkçe konuşuyorsun. Neden? Burada Erasmus için mi geldin? Neden geldin? Student mısın? Öğrenci misin?" falan filan. Böyle çok tatlı insanlar bunu alıyor. Çünkü beklemiyorlar neden Türkçe konuşacağım diye. Bu çok tatlı bana geliyor. Yani kimse o kadar sevimli seni alamaz yani Türkler gibi. O yüzden çok mutluyum bu vlog, bu bilmem ne, YouTube, Instagram Türkçe'de yaptım. Çünkü baya başarılı oldu insanlarla göre. Çünkü baya mutlu oldum yani çok güzel insanlarla tanıştığım için. Biraz daha bronzer uygulayacağım. Too Faced'in Milk Chocolate Soleil. Ama tabii ki işte bazen bozuluyorum çünkü insanlar düşünüyorlar ben Türkçe konuşuyorum ya da
bilmem ne. Çok iyi Türkçe benden bekliyorlar ve biraz hata yapınca hemen mesajlar geliyorlar benim hatalarım ya da mesela neden her zaman ü diyorsun? Çünkü dilim yetmiyor. Çünkü Türkçe konuşmuyorum normalde. Yani bu benim dil değil. Benim ana dilim Lehçe, İngilizce evde konuşuyoruz ya da dışarıda. Burada da Flamanca var ve Türkçe, yani 4 dilim var ve tabii ki kafam karışacak ve tabii ki bazen dilim yetmeyecek. Bu normal bir şey. Ama yani herkes bunu böyle alıyor sanki ben Türkçe böyle perfect Türkçe konuşmak zorundayım. Çok istedim aslında ama olmuyor yani. Her zaman hatalar yapıyorum ve bence Türk televizyonda çok daha fazla yabancılar var ve onlar benden daha kötü Türkçe konuşuyorlar. Böyle söyleyeyim. Ama yani yine de böyle çok bozuluyorum. Mesela neden bunu konuşuyorsun? O Rus aksanım var falan filan. Neden insanlar böyle birbirini kırmak istiyorlar anlamıyorum yani. Make Up Forever Make Up Forever spray kullanacağım. Mix and Fix. Şimdi Make Up Forever Mixed and Fix spray kullanacağım. Bunu da bitiriyorum arkadaşlar. Bitiriyorum. Çok seviyorum böyle fresh bir cilt. Bayağı güzel olmuş. Abartmamış bir bronzer allık ve bu ışıltılı bir aydınlatıcı, çok sağlıklı bir cilt duruyor. Bunu çok sevdim. Ve kaşlar için tabii ki her zamanki gibi Benefit'in ürünleri. Bunu hızlı yapacağız. Kameramın şarjı bitti. O yüzden kaşlar kamerasız yaptım. Ve göz makyajı için çok güzel, çok doğal bir şey yapacağım. Krem farlı göz kapaklarım için ve bu Too Faced bayağı doğal bir paletiyle göz makyajı yapacağım. Ve görüyorsunuz gibi bu paleti bayağı kullandım ve bayağı seviyorum. Bu renkler yani çok az kaldı. Bunlar görüyorsunuz gibi dibine gördük zaten. Bu palet Too Faced Sweet Peach, Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance ve Original Chocolate Bar, Too Faced'in Chocolate Bar. Bu üç tane paletler en fazla kullandığım paletler galiba. Yani farının dibinleri gördüm. Ondan yani şimdi bu paleti kullanıyorum çünkü böyle eski ürünleri ve bunları bitirmek istiyorum. O yüzden bu paleti de kullanıyorum ve biraz daha günlük. Ve aslında bu paleti bayağı sık kullanıyorum çünkü çok günlük, çok doğal bir palet. O yüzden püre ile başlıyorum. Bu en açık kahverengi var. Ve Chris Bolgame bunu uyguluyorum. Benim için bayağı koyu bir renk aslında. Palette o kadar görünmüyor ama ben beyaz olduğum için her şey bana koyu geliyor. Ve bunu bayağı da ediyorum. Ve aynı fırçamla biraz daha sıcak bir renk alıyorum. Ve biraz diş köşelere basıyorum. Sonra onu Chris'e doğru dağıtacağım. Bunu iyice dağıtmak için bu rengi alıyorum. Benim cildime yakın bir renk. Temiz bir fırça. Ve bu şekilde çok hafif hareketlerle bu farı dağıtıyorum. Böyle kesik falan çok fazla pigmentli far istemiyorum. Her şey çok doğal, çok güzel olsun.
Şimdi iç köşeleri aydınlatmak için nektar rengi alıyorum. Ve kaş kemiği de tabii ki bu aynı rengi uygulayacağım. İlk iç köşeler. Bu galiba benim en sevdiğim Too Faced paleti olabilir. Çünkü her şey var. Kaş kemiği aydınlatmak için renk var, iç köşeleri aydınlatmak için renk var. Çok bir sürü böyle dağıtmak için renkleri var, kriz için, ışıltılı, biraz daha koyu renkler de var. Baya güzel bir palet. Kolay bir palet. Bunu seviyorum işte. İlk kullandığım fırça tekrar alıyorum. Bu şekilde her şeyi güzelce dağıtıyorum. Burada gerekirse parmağımla temizleyebilirsiniz. Ve göz kapaklarım için Tarte'ın böyle krem farı Beach Bay rengi, böyle bayağı güzel zengin bir altın. Ve bunu parmağımla alıyorum. Çok basmayın. Ve bunu göz kapaklarıma uyguluyorum. Ve görüyorsunuz gibi dökülen far var. Bunu temizleyeceğiz. Ama şimdi bu iç köşelerde çok az gerekiyor. Yani orada parmağımla girmiyorum. O yüzden fırçamla bu iç köşelere uyguluyorum ve tekrar ilk kullandığım fırça alıyorum. Bu geçişler arası dağıtıyorum bu şekilde. Bu diş köşeleri biraz koyulaştırmak istiyorum. Yani her zaman bunu yapıyorum çünkü böyle biraz daha çekik bir gözler istiyorum. Böyle kedi şekli gibi. Ve bunun için bu en koyu renk alıyorum paletimde. Aynı fırçamla, yani ilk kullandığım fırça, bunu buraya diş köşelere hafifçe basıyorum. Bu temiz için, daha önce temiz bir fırça alıyorum ve bu her şeyi dağıtıyorum. Bu Tarte farın yüzünden eyeliner çok iyi geçmiyor. Ama yine de biraz koyuluk veriyoruz ve kirpikler biraz daha kalın duruyor. Biraz daha hacimli. Ve şimdi kirpiklerim için Marc Jacobs primer'ı kullanacağım. Benimki çok pis oldu artık. Bunu her gün kullanıyorum aslında. Çünkü kirpiklerim inanılmaz hacimli yapıyor. Ve bu kirpik primer'ı biraz beklemem lazım. Çünkü bekleyince biraz daha daha güzel görünüyor bence. Ve şimdi dudaklarım için 2 tane Maybelline ürünleri kullanacağım. Bu Maybelline'in kalemi. Gigi Hadid birlikte yaptılar. Tara rengi. Tara mı? Taura rengi. Ve aynı Taura ruj. Biraz soğuk, yani benim cildime göre ama yine de doğal. Ve şimdi kirpiklerim için Maybelline Lash Sensational.
Ve bu makyajı baya 1-2 saat zaten giyiyorum. Çünkü kameram şarjı bitti. Bunu beklemek zorunda kaldım. Ama hala çok fresh duruyor. Çok seviyorum. Göz makyajı aslında böyle her gün yapıyorum zaten. Çok doğal, çok benim için günlük bir makyaj. Biliyorum herkes böyle eyeliner falan yapmıyor ama ben bayağı alıştım çünkü göz şeklime yakışıyor diye düşünüyorum. Ve bu ruju bayağı beğendim. Böyle tam Instagram rujum. Bence bayağı güzel. Başka ne söyleyebilirim? Hangi videoları görmek istiyorsanız aşağıda yazabilirsiniz. Ben her zaman sizden ilham alıyorum. Ve yeni Anastasia paleti aldım tabii ki. Söylediğim gibi bu paleti. Bu paletiyle videoları görmek istiyorsanız lütfen aşağıda yazabilirsiniz. Çünkü bu palet bayağı bir renkli bir palet. Tabii ki biraz daha turuncular, sarılar falan biraz daha bir kahverengi bir sürü far var ve yeşiller. O yüzden bu paletiyle göz makyajları görmek istiyorsanız aşağıda yazabilirsiniz. Çünkü artık emin değilim. Abartıcı göz makyajı kimse sevmiyor gibi bana geliyor ve kimse yani izlemiyor ve aşağıda yazıyorsunuz biraz daha doğal makyajlı yapabilir misiniz? O yüzden bugün bu makyajı yaptım. Seveceksiniz diye umarım. Evet, galiba videomun sonuna geldik. Umarım bu doğal, fresh, günlük bir makyajı beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videomda görüşmek üzere.